Merhabalar. Bugün ABD'li bir çiftçi olan Samuel Banner'ın çok başarılı bir çizelgesi var. 1875'li yıllarda yayınladığı bu çizelge hisse senetlerinin ve emtiaların iniş çıkışlarını gösteriyor. Şu aralar çok popüler çünkü birçoğunun gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Tabii şu anda çizelgesine göre de önemli bir yerdeyiz. Beraber inceleyelim bakalım bize yön gösterecek mi? İncelediğimiz zaman başarı oranının çok yüksek olduğunu görebiliriz. O yüzden bence önemli bir çizelge. Şu anda Samuel Bender'ın o müthiş döngüsel tahminini beraber izliyoruz. Burada hemen grafiğimizi açıklayalım kısaca. Ne demek istemiş? Samuel Banner burada 1927'den 2053 yılına kadar bir tahminde bulunmuş. Ancak tabii Samuel Banner bunu 1875'lerde başlıyor bunu yapmaya. Tabii ondan sonra aslında başka birisinin bu tahmini alıp devam ettirdiği söyleniyor. Ancak başlangıç tarihi olarak biz burada 1927'den itibaren inceleyeceğiz bunu. Asıl burada A noktası dediğimiz yer bu nokta oluyor. Aslında krizin en tepe noktası, yani krizin en tepe noktası dediğimiz burada artık büyük bir krizin başlayacağını ve düşüşlerin çok sert bir şekilde devam edeceğini gösteriyor A noktası. B noktası ise ara döngüleri gösteriyor. Yani burada aşağıya düştü. Özellikle burada hisse senetleri iyice fiyatlandıktan sonra buradan bir tepki alacağı, tekrar başladığı noktalara geri geleceğini ve en azından bir düşüş gerçekleşeceğini gösteriyor. C noktası da artık alımların büyük bir fırsat olduğu, hisse senetlerinin oldukça değerini kaybettiği bir noktadan bahsediyor. Burada gördüğümüz rakamlar yılları temsil ediyor. Burada mesela burada 18 yıl iki tane kriz arasındaki zamanı gösteriyor. Buradaki ortalama krizler arasında her 18 yılda bir kriz olacağı, büyük bir çöküşün olacağı öngörülmüş. Şimdi buradaki ara döngüler de onları da tek tek inceleyeceğiz. Gerçekten bunlar gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Ama biz özellikle 1981 yılından itibaren daha fazla eğileceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi isterseniz S&P 500 grafiğini açalım ve orasıyla karşılaştıralım. Evet, S&P 500 grafiğinde incelediğimiz zaman burada 1927'de bir kriz oldu zaten. 1929'da büyük buhran oldu. Evet, burada tam olarak 1-2 yıl olarak kaçırmış olabilir bunu. Ama oldukça büyük bir krizi önceden bunu bilmiş oluyor. Burada da burada gördüğümüz ara döngülere baktığımız zaman ise 1924 ile 26 arasında buraya kadar bir düşüş öngörmüş. Yani 1924'te 1926'ya kadar yükseliş, ondan sonra da bir düşüşten bahsetmiş. Burada da ona benzer bir tablo var ama burada da zaten biraz aşmış oluyor. Devam edelim. Burada aslında çok başarılı olduğu yer ise burada 1924'ten başlayıp 1931'e kadar düşüş, 1931'den başlayıp 1935'e kadar bir yükselişten bahsediyor ve düşüşten bahsediyor. Burada harfiyen uyumuş neredeyse baktığımız zaman. Şimdi burada kriz 1965'te başlayacağı söyleniyor. Burada baktığımız zaman aslında burada da sıkıntılar başlıyor gördüğünüz gibi. Yani burada piyasalar oldukça aşağı yukarı hareketlerde bulunuyor. Yine de aslında tahmini doğru çıkmış gibi görünüyor. Burada da ara noktalara baktığımız zaman diyor ki 1969 yılından 1972 yılına kadar yükseliş olmuş mu bir bakalım. Onda ne kadar isabetli olmuş? 1900 1969'dan 1972'ye hemen bakalım. 1969 burası. 1972 ise burası. Evet. Ara döngü oldukça başarılı bir şekilde çalışmış. Ve 1972'den sonra da 1978'e kadar bir düşüşten bahsetmiş. O da buralara denk geliyor. Yine de genel olarak başarılı görünüyor. Devam edelim. Burada mesela 1981 yılına bir çöküş bekleniyormuş 1981 yılında. Burada gerçekten böyle bir çöküş olmuş mu ona bakalım. 1981 yılı buraya denk geliyor. 1981 yılı burası.
Oraya biraz incelemede bulunalım. Bakalım gerçekten olmuş mu? Evet. 1981'de şuraya tam baktığınız zaman bakın aşağı doğru gelmiş. Yüzde kaça denk geliyor? Hemen bakalım. Yani yaklaşık olarak piyasa yine %25, %20 arası, %20 civarında hatta %25 civarında düşmüş. Bu da aslında gerçekleşmiş. 1978'den 1985'e kadar, 1978'den 1980'e kadar bir yükselişten bahsediyor. Bakalım bu gerçekleşmiş mi? 1978 burası. 1900 evet gördüğünüz gibi bu da gerçekleşmiş. Yani gerçekten çok başarılı, isabetli. Devam edelim. Biraz daha 1999'lara gelelim. 1999'lara geldiğimiz zaman biliyorsunuz 2000 krizi vardı. Hemen ona gelmiş olalım. Biraz evet. 2000'deki krizi çok başarılı bir şekilde 1999 yılına kadar yükseliş, buradan düşüş var diyor. Evet, burada da oldukça başarılı olmuş ve bunun nereye kadar? 2005'e kadar süreceğini öngörmüş. Hakikaten 2005'e kadar buralarda bir takılmış zaten. Bunu da şöyle açıklamış. 2000'li yıllardaki bu 2005'ten 2007'ye kadar bir yükseliş, 2005'ten 2007'ye kadar bir yükseliş bakıyoruz. Hakikaten öyle. E, Buradan da düşüş. O zaten 2008 krizi. Bunu da oldukça başarılı bir şekilde bakın buradaki 2007'deki krizi de aslında 2008 krizi ama buradan itibaren baktığımız zaman bizim 2007'den itibaren e, piyasa düşmeye başlıyor. Bu da oldukça başarılı. Devam edelim. Şimdi 2019 yılına doğru geldik. Zaten bildiğiniz gibi 2020'de 2019'a kadar yükseliş var. 2020'dekini de neredeyse e, doğru tahmin etmiş. Burada 2020'de pandemide buradaki düşüşü doğru tahmin etti. Ve şimdi gelelim bizi yakından ilgilendiren tarafa. Şimdi burada birazcık daha zamanı kısaltacağım. Çünkü artık bizi daha çok ilgilendiren bir zamana geldik. Evet. Şimdi biz 2019'dayız. Buradaki tabloya göre diyor ki 2023'ten 2026'ya kadar bir yükseliş, ondan sonra bir çöküş bekliyorum diyor bu döngüsel tabloya göre. Bu gerçekleşecek mi? Burada tabii ki şöyle bir durum söz konusu. Burada yıllar önemli. Mesela bu ve 2025'te gerçekleşmeyebilir, 2026'da gerçekleşebilir. Buna göre 2026 bu döngüye göre gerçekleşecek rakam. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum.